Ah, dev robotlar. Namı değer mecha. Bu janra en büyük fetişlerinden biri. En azından şu anlık. Japonlar çıkardıkları işlere bakıldığı zaman harbiden ilginç bir açıklaması zor. Animede bu kafanın en dikkat çeken sonuçlarından biri şüphesiz. Star Wars için ışın kılıcı, Matrix için gözlük, uzun soluklu shonen serileri için yer çekimine meydan okuyan taçlar neyse, mecha'da anime için o olabilir. Bu videoda mecha tarihini 3 bölüme ayırarak anlatacağız. Bu bölümler zamanda yolculuk, sanat ve zanaat kombinasyonu, son olarak günümüze dönüş. Birinci kısım zamanda yolculuk. Mecha tarihinin temelleri, buna sebep olan atmosfer ve Japonya'nın durumu konuşulmasının yanı sıra anime açısından Astro Boy'dan Mazinger Z'ye kadar bahsedilecek. Sanat ve zanaat kombinasyonu, Mazinger Z'den Evangelion'a kadar listelediğimiz animeler bahsedilecek. Günümüze dönüş. 2000 yılından itibaren günümüze kadarki süreci içerir. Bu türün geçmişten bu yana büyüme mi, küçülme mi söz konusu olduğu ve bunun sebebi konuşulacak. Bu kısım için takvimleri geri alacağız. Korkmayın. Çok uzak değil. 1930-40'lar falan. Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya için büyük buhran dönemi başlamıştı. Bu da çizgi roman tarihinin ilk döneminin başlangıcıdır. Bu iki cihan savaşı arasında gelişen tek şey çizgi roman değildir. Sinema da öyledir. ABD ve Sovyet Rusya'nın başını çektiği propaganda filmlerinin en önemlileri sinema tarihinin klasiklerinden sayılmasının yanı sıra şu anki film dini kurmada önemli yer tutarlar. Animasyon da aynı şekilde. Özellikle 2. Dünya Savaşı dönemi animasyon için şaha kalktığı bir periyottur. İmperial devletleri propagandanın dominant gücünü fark edip bu işe girişirler. Will Make Attacks Japan ve Momoto Divine Sea Warriors Japonya yönetmeninin en bilindikleridir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'ya yenik düşmüş durum tam anlamıyla rezalettir. Gönül isterdi ki Richard Werner'dan alıntı yaparak Japon iktisadını ele almak ama konu bütünlüğü açısından bu savaşın konumuzla ilgili sonucuna gelelim. ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombası tam anlamda psikolojik açıdan bir darbe olmuştur. Buna şahit olmuş ki bazı gençler için ise ilham noktası niteliğindedir. Bunlardan biri Osamu Tezuka'dır. Osamu Tezuka yaptığı çalışmalarıyla Japonya'nın Walt Disney olarak adlandırılır. Mecha tarihinin çıkış adresi Tezuka'nın en bilindik eseri Astro Boy ile aynı adrestir. Hikaye ve evrene göz atacak olursak robotların ve insanların beraber yaşadığı bir dilimle geçer. Doktor Ten adında bir profesör oğlunun ölümü sonrası oluşan acı ve özlemden ötürü bir robot çocuk yapar. Sonra bunun bir hata olduğunu fark eder. Çünkü gerçek bir insanın yerini yapay robotla doldurmak imkansızdır. 3 anime serisi ve bir adet 3 boyutlu uzun metraj filme sahip olmasından ötürü orijin hikayesi tarz değişiklikleriyle sunulmuştur. Spoiler vermeden malum şu ayrılık sahnesi. Serinin sektör açısından da önemi büyüktür. Uluslararası popülarite elde eden ilk anime olmuştur. Yayınlandığı tarihten bu yana tam 4 milyar dolar hasılat elde etmiştir. Mecha deyince aklımıza gelen ilk görüntüler oldukça farklı. Bu durum sonraki aşamada ilerleme kaydediyor sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. 1956 yılında Mitsutaro Yokoyama tarafından yazılan ve çizilen manga serisidir. Hikayesi Japonya Pasifik Savaş sırasında Tetsujin adında robotu düşman birliklerine karşı kullanmayı ister. Ama kullanamadan yenik ayrılır. Çürümeyi bekleyen robotu yaratıcısı olan Doktor Kan Edananoğlu Shotar bulur. Birlikte kötülüklere karşı savaş açarlar. Dev robot temasını içeren ilk anime olmasının yanı sıra partner gibi kilit elementi de içeriyor. Bu söz ettiğimiz serileri göz attığımızda ortak noktalar nelerdir? İki yaratıcının ilham noktaları 2. Dünya Savaşı'ndan derin iz bırakan olaylara birinci elden deneyim etmeleri. İkisinde de militarizm ve savaşa karşı eleştirel bir tutum var. Osamu Tezuka'nın Astro Boy'unun en çok övülen yönlerden ve takdir edilmesine rol oynayan bir etken. En uzun ve uğraştırıcı bölüm bu sanırsam. Neden başlık bu diyecek olursanız bu türün ekonomik gelir yollarının oluşması ve kalite altyapı anlamında entelektüel birikim olan serilerin sektöre bomba gibi düşmesidir. Kiyoshi Nagai ya da kalem adıyla Go Nagai, Astro Boy ve Tetsujin serilerine büyük hayranlık duyar. Kafasında robot üzerine manga projesi vardır. İlham noktası bu iki seri olsa da farklı bir şey sunmak ister. Asıl ilham kaynağı ise geçirdiği bir trafik kazasıdır. İnsanlar tarafından kontrol edebilen bir araç olarak tasarlar. Hikaye Mazinger Z ve pilotu Kazi Kabuto'ya odaklanır. Kendi evrenin en güç çalışımından yapılan Mazinger, Kabuto'nun dedesi tarafından kötülüklere karşı mücadele etmek için tasarlanmıştır. Tasarım tarafına gelecek olursak günümüze daha çok yakındır. İçten kontrol edebilmesi, silah ve güçleri ve benzeri. Ticari anlamda ise ciddi bir başarı elde etmiştir. Bu mecha serilerinin en büyük pastaya giden yolu günümüzde oyuncak satmaktır. Bu yöntemin ilk temsilcisi Mazinger Z olmuştur. Entel birikim konusunda ilk isim Space Battleship Yamato. Leiji Matsumoto arka plandaki kahramanımızdır. Japonya ve Fransa hükümeti tarafından devlet nişanıyla ödüllendirilmiş bir manga sanatçısı. Çalışmaları trajik geçmişi olan çelişki yaşayan kahramanlar, kurtarmaya çalıştığı dünya ile savaşta olan anti kahramanlar, kırılgan ama yer yer tanrısal boyutta kadın tiplemeleriyle ön plana çıkar. Space Battleship Yamato, Amerikalıların Japonya'ya teslim alışını okul yerine
şahit olan Leiji Matsumoto'nun işgalleri beraberine getirdiği Walt Disney'in etkisine kalması ve Yamato İmparatorluk filosunun yeniden yaşatma idealinden doğan bir parçadır. Matsumoto'nun ilk amacı 2. Dünya Savaşı'nı anlatan gerçek oyuncularla çekilmiş bir film yapmaktı. O dönemin siyasi tartışmalarının partisi gibi gözükmek istememesi, Göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, bak. Space Opera türünün popüler olması dolayısıyla proje Japonların tarihi kahramanı Yamato'yu konu eder. Suzuki Kodai ve dünyadan uluslararası bir mürettebat etrafında dönüyor. Görevleri yıldızlar arası bir savaş sırasında İskandar gezegeninden yardımın mesajına yanıt olarak savaş gemisi Yamato ile uzaya gidip Galileo olanlar tarafından bombalandıktan sonra dünyayı enjekte eden radyasyona çare bulmaktır. Maddi yönden bakacak olursak 1977 yılında sezonun birkaç bölümünden oluşan film Star Wars'un Japonya piyasasına sürülmesinin önüne geçecek kadar başarılı olmuştur. Sonraki isim ticari anlamda farklı bir boyut kazanmış. Bu türün en tanındık ismine geldik. Yoshiyuki Tomino'nun yazdığı, Yoshikazu Yoshihiko'nun çizdiği manga serisinin yazarının yönetmen olarak animeye uyarlanmış halidir. Dünya nüfusunun artışı ve doğal kaynakların azalmasına ötürü kolonileşme çabaları başlar. Site olarak adlandırılan kolonilerin üçü birleşip Zeo Cumhuriyeti'ni kurarlar. Amaçları galaksiye kan kusturmaktır. Dünya ile 7 aylık ateşkes anlaşmaları vardır. Kolonide genç mühendis Honoro Ray'in karışıklıktan yararlanarak içeri girmesi ve gizli silah Gundam'ı çalıştırır. Bu hareketin sonucu ateşkes anlaşması bitirilir. Kaçınılmaz olan bu savaşa karşı epik mücadele başlar. Savaşa karşı eleştiriler içeren seride en büyük farklılık kötü karakterlerdir. Tomino'nun önceki işlerine mechaların rakipleri, canavarlar, robotlar ya da insan şeklinde dünya dışı varlıklardır. Burada ana çalışma gerçekte olduğu gibi insanlar arasındadır. Uzunluk ve göz korkutma konusunda Star Trek gibi Star Wars'un ABD'de yaptığı etkisinin Japonya versiyonu son olarak en çok hasılat etmiş 20 markanın arasında 13. olmuştur. Gundam'ın diğer serilerine de değineceğiz ama çok küçük bir kısmı. Tüm seri hakkında konuşsak Japonya'ya kadar yol alır. Ryosuke Takahashi ve Sunrise tarafından yaratılmıştır. 75 bölümlük bir TV serisi, uzun metraj bir film ve seriyi özetleyen bir belgesele sahiptir. Hikaye yine doğal kaynakları tükenmiş bir dünyada geçer. Gundam'ın mecha tasarımcısı Koen Okawara bu yapımda da aynı görevlidir. Ticari ve içerik anlamında Gundam'ın gölgesini utandırmamıştır. Masami Yuki'nin mangaka, Momoro Oshii yönetmen, Kazuno Ito senarist, Yutaka Izobuchi'nin mecha tasarımcısı olarak yer aldığı animedir. Japonya'da Media Mix denen stratejinin ürünüdür. Bilmeyenler için bir içeriği pek çok farklı medyada temsilcisi olacak şekilde satmaktır. Yaratıcısı Shoji Kawamori'ye göre konu ilk insan uzaylı savaşı arasında gerçekleşen savaş arka planlı bir aşk üçgeniydi. Dizi bir şehir büyüklüğündeki uzay gemisinin Güney Atalya'ya çarpmasından 10 yıl sonrasında geçiyor. Uzay gemisi insanlar tarafından bulunur ve tekrardan inşa edilip SDI Makros'a gönderilir. Super Dimension Fortress Macross, uzay savaşları Yamato ve Mobile Suit Gundam'ın başarısıyla başlayan 1980'lerin başlarındaki anime patlamasını simgeleyen eserlerden biridir. Sadık hayran kitlesi kendine has tarzıyla popüler kültür üzerine önemli olmuştur. Son olarak dizi bestecisi Kentaro Haneda Healthy Orchestra Japon animasyon müzik ödülleri kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştır. Şimdi gelelim ilk deneyim kategorisine. İlerleyen vakitte karşımıza da çıkacak Hideaki Anno'nun ilk yönetmenlik deneyimidir. 6 bölümden oluşan bir OVA dizisidir. 2004 yılında Gainax'in 20. yıl dönümünü kutlamak için devam serisi Die Buster adında OVA serisi yayınlanmıştı. 2015 yılında Luxin felaketinde ölen ünlü uzay kaptanı Yuzo Takaya'nın kızı Norika'nın hikayesi anlatılıyor. Hikaye 2021'de Noriko'nun uzay pilotları için olan okula katılmasıyla başlıyor ve dünya uzay canavarlarının saldırısının tehdidi altındadır. Yeni bir antrenör gelir ve Noriko'da yetersiz pilotluk yeteneğine rağmen potansiyel görür ve onu Gunbuster projesinde pilot olmak için seçer. Tanıdık geldi. Gundam külliyatının batıda yaygınlaşmasını sağlamıştır. ABD'deki başarısı memleketinden daha büyük olmuştur. Hikaye yine ezilen bir grubun iktidara karşı mücadelesidir. İlk başta oyuncak satmak için yapılan serileri andırsa da iki gömlek daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim ikinci kısmın son ismine. Hideaki Anno'nun ismini duyuran seri. Melek adı verilen yaratık üzerine ters giden bir deneyde Antarktika'nın tamamı ve dünya nüfusunun %50'si yok olması ile başlar. Bu yaratıklardan bir sürü vardır. Bunlara karşı mücadele için Evangelion adında dev robotlar yapılmıştır. Ana karakter Ikari Shinji bu robotları yapan kuruluş tarafından pilot olması için çağrılır. Hikaye dini altyapı, sembolik anlatım ve karakterlerin psikolojilerine dayanmasıyla sadece mecha türü değil, gelmiş geçmiş en iyi animelerden kabul edilir. Yapım aşamasında finansal zorluklar yüzünden dizi yarım kalmıştır. Dizinin
serinin tekrarları ve figür satışları sinema filmi yapmayı garantilemiştir. Asıl final End of Evangelion filmiyle olmuştur. Tabiri caizse Hideaki Anno ve ekibi hayvan gibi para kaldırmıştır. Başlı başına bir marka ve Japonya'da büyük bir fenomen olmuştur. Gelelim mühim soruya. Bu türün şu anki durumu nedir? İlk olarak 2000 ile 2010 arası zaman dilimine bakalım. Bu dönemi şahane olarak özetleyebiliriz. Evangelion'un yeniden yapımı, Diebuster, Tengen, Roppa, Gurren Lagann özellikle bu türe giriş olarak önerebileceğimiz Code Geass. Peki 2010 sonrası işte tam bir düşüş. İlk başta çıkan serilere bakalım. Captain Earth, Alot Dizio, Knights of Insodia ve benzeri. Bunlar kesinlikle kötü değiller. Diğer dönemler ile kıyaslanınca sadece etkileyici değiller. Peki bunun sebebi nedir? Araştırmamız sonucu iki fikir söyleyeceğiz. 1. Ekonomik koşullar. Günümüzde anime yapımı eskiye kıyasla çok daha pahalı. Yansıması olarak uzun soluklu shonenler dışında geçmiş ve günümüz animelerin sezon bölüm sayılarının farklılığı gösterilebilir. 2. Dünyanın değişimi. Bu türün doğuşu ülkelerin kaotik ve saçma silik yarışlarına dayanıyor. 75 yıl sonrasına bakınca garip bir süreçteyiz. Savaş konusunda ise artık koskoca ülke liderleri birbirlerini Twitter'dan tehdit edebildiği zamanlardan geçiyoruz. Özetleyecek olursak bir dışa vurum olarak doğan bu tür zamanla sektör için büyük posta olmuş, günümüzde ise zaman kötü tarafını gösterip tahtını kaybetmiştir.